Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimize şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir bebe yünü kullanacağım. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve farklı bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi çıkartacağım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde belirleyip modelimizi tam kurabiliriz. Evet, şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmekle başlayacağım model kurmaya. Şu anda şişimde 19 ilmeğim var. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Lastiksiz başlıyorum arkadaşlar. Bu model lastik istemiyor. Ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Bir ters, 3 düz, 2, 3, 3 düz, bir ters, 3 düz, 3 ilmek düz ördüm. Bir ters ilmek, 3 düz ilmek. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde ilmeklerimi şekillendirdim. Şöyle çıkan ilmeklerimi de hemen alıyorum. Evet, şimdi 3 düz ilmekten sonra bir ters ilmek kenarda, bir de bir düz ilmek daha yapacağım. Hemen bir ters kenarda, bir düz. Bakın tek düz olarak yaptım. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde ilmeklerimi ayarladım. İkinci sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. Şöyle düzelteyim. Bir ters, bir düz, bir ters. İlmeği gördüğümüz gibi yani. Aynı şekilde örüyorum. 3 ters. 3 ters ilmek. Bakın kenar ilmeğinden sonra bir düz ters, bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. İkinci sıra arka yüzündeyiz. İlmekleri gördüğümüz gibi düzü düz, tersi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir düz, 3 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde yine aynı işlemleri yapıyorum. 4 sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğinden sonra 3 düz, 1 ters. 4 sıra aynı şekilde devam ediyorum. İlmekleri gördüğümüz gibi örelim.
Bir ters, bir de kenarda bir düz yaptım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sırayı da bu şekilde tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Yine aynı şekilde kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. Evet. Model gördüğünüz gibi lastiğe benziyor zaten. Lastikli bir model. Onun için ayrıyeten lastik yapmanıza da gerek yok. Evet, 4 sırayı tamamladım bu şekilde. Şimdi örgümüzün 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde. Evet, kenar ilmeğinden sonraki bakın 3 düz ilmeğimiz var. Bu 3 düz ilmeğimizi sağ şişime aldım. Ön taraftan birinci ilmeğimi, bakın öndeki ilmeğimi aldım. Arkadan da diğer 2 ilmeğimi aldım. Bunları öne getirdim. Öndeki ilmeğimi de arkaya aldım. Ön taraftan almış oldum. Şöyle bir çapraz yaptım. İlmeklerimi düz örüyorum. 1, 3 ilmek düz örüyorum. Şöyle bir ilmeği bu tarafa almış oldum, sol tarafa. Bir düz, 3 düze, pardon, bir ters ördüm. 3 düze gelince 3 düzü aldım sağ şişime. Ön taraftan bakın birinci ilmeğimi aldım. Diğer ikisini de arkadan aldım, öne taktım. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm. Bir ters ilmek arada, diğer 3 düzümü tekrar sağ şişime aldım. Sol şişime birinci ilmeğimi aldım ön taraftan. Arka taraftan da diğer ikisini alarak ön tarafa geçirdim ve bunları 3 tane düz örüyorum. Sadece şu öndeki ilmeğimi arkaya alıyorum. Buradaki yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Modelimize şekil veren, görüntüsünü böyle değişik, hoş olmasını sağlayan da bu işlem. Aynı işlemi yaptım. Yine düz 3 ilmeğimde öndekini arkaya aldım. Arkadakilerini de öne aldım. Ve onları düz olarak ördüm. Bir ters ilmek, bir düz ilmek kenarda. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 6. sıra arka yüzünde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, bir düz, 3 ters. Bakın 3 ters ördüm, bir düz. 3 ters, bir düz. 3 ters, bir düz ilmek. Sıra sonuna geldim. 3 tersimi de ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. 6 sırayı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Modelimizi buraya kadar bir kez kurmuş olduk. Şimdi ikinci model kurulumunda modeli kaydıracağız. Kaydırarak tekrar modelimizi kuracağız. Modelimizi ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi birinci model kurulumunda sonda yaptığımız tek ilmeği bunda başta yapıyoruz. İkinci kez kuruyoruz modeli kaydırarak. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek, bir ters ilmek. Bakın şu üçlü düz ilmeğin ortasındakini ters ördüm. Daha sonra 3 düz örüyorum. 3 düzü buraya kaydırmış oldum. Bakın modeli kaydırmış olduk bu şekilde.
Bu üçlü düzün ortadaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Daha sonrasında 3 düz ilmek örüyoruz. Ters ilmeğimizi sadece bu düzün ortasına koyduk. Bir ters, 3 düz. Şu şekilde modeli kaydırdım. Bir ters, 3 düz. Dediğim gibi birinci modelin sonunda yaptığımız tek ilmeği şimdi ikinci modelin sıra başında yaptım. İkinci kez modeli kuruyorum. Modelin ikinci sırası arka yüzündeyiz. Yine aynı şekilde 4 sırayı bu şekilde yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters, 1 düz. İkinci sıramız 3 ters, 1 düz. 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz, 1 tek olarak ters yaptım. Sıra sonunda kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modeli kaydırdığımız anlaşılıyor şuradan. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Aynı yine kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir ters, 3 düz. İlmekleri gördüğümüz gibi yani düzü düz, tersi ters olarak örelim. Arka yüzünde de aynı işlemi yapacağım yine. Bu 4 sırada farklı işlemimiz yok. Farklı işlem sadece 5. sıra ön yüzünde yapıyoruz. O ilmek kaydırmayı yani yerini değiştirmeyi. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Yine aynı düzü düz, tersi ters. 4. sıra arka yüzünde yine aynı kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters, 1 düz. İlmekleri olduğu gibi örelim. Dört sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet, 4 sırayı tamamladım. 5. sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki düz ilmeğimi düz örüyorum. Bir işlem yapmıyorum. Ters ilmeğimi de yine ters örüyorum. Bir düz, bir ters ördüm. 5. sıra ön yüzündeyiz. Şu üçlü düz ilmeğe gelince birinci ilmeğimi önce şu şekilde sağ şişime aldım. 3 ilmeğimi de sağ şişime aldım. Baştaki ilmeğimi, birinci düz ilmeğimi ön taraftan sol şişime aldım. Diğer ikisini de arka taraftan tekrar sol şişime taktım ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada yaptığımız işlem birinci düz ilmeğimizi sona aldık. Bakın son ilmek yaptık. Diğer ikisini de öne kaydırdık. Bir ters ilmek arada. Bakın modelimiz şöyle görünmeye başladı. Modeli kaydırmış olduk. Tabi ilerledikçe harika görünecek. 3 düze gelince sağ şişimi aldım. Ön taraftan sol şişime birinci ilmeğimi aldım. Arka taraftan diğer ikisini alarak sol şişime taktım. Bunları düz olarak örüyorum. Yine 3 düz ilmek ördüm. Sadece ilmeğin yerini değiştirdim. Bir ters, 3 düzü aldım. Birinci ilmeğimi sol şişime taktım önden. Diğer ikisini arka şişime taktım. Ve onları da düz olarak örüyorum. Tek tek örüyoruz. 3 düz olarak ördük. Aynı işlemi yapıyorum. Bir ters, 3 düze gelince yine ilmeğin yerini değiştiriyorum.
Evet, şöyle taktım. Bunları da düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 6. sıra arka yüzüne geçtik. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters 1 düz olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar 3 ters 1 düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 6. sıra arka yüzünde ilmekleri gördüğümüz gibi ördük. Düzü düz, tersi ters. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Bakın 2 kez kurmuş olduk modeli. Modelin ilerlemiş halinde size göstereceğim. Bunu da daha önce yaptım. Bakın modelin ilerlemiş hali bu şekilde. Bunu beraber yaptık. Bunu da yine bakın lastiksiz başladım. Çünkü model kendi lastik gibi. Ayrıyeten lastik yapmanıza gerek yok ama tercih sizin. İsterseniz altına lastik de uygulayabilirsiniz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Tertemiz. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde şöyle bir görüntü elde edersiniz. Evet, bugünkü modelimiz buydu arkadaşlar. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz gayet güzel, kullanışlı, yapımı da oldukça kolay bir model. Sizler de nelerde uygulayacaksınız, onları da yorumlara belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.